Sürmek Lazım'ın bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Deniz Utku Demir. Bugün Hero Dash ile birlikteyiz. Bu benim tek başıma anlattığım ilk incelemem, ilk videom olacak. Bundan sonra da muhtemelen sadece beni göreceksiniz. Onu bizim onu anlatırız. Bu motoru ben yaklaşık 1,5 aydır falan kullanıyorum. 2000 kilometreye yakın yol yaptım. Uzun dönem bir inceleme gibi oldu aslında bakarsanız. Yani incini, cincini, ıvını, zıvını her şeyini denedim, kullandım, test ettim diyebilirim. Şimdi tasarımdan başlayacak olursak ön tarafına geldiğimizde motorun burada sinyallerimiz var. Küçük bir çamurluk var ama iş görüyor. Farı çok güzel. Yani farı hakikaten çok başarılı. Yani gece çok rahat bir şekilde sizi arabalar görebiliyor ve siz yolu çok iyi bir şekilde görüyorsunuz. Yani uzunları falan açmaya hiç ihtiyacım olmadı, öyle söyleyeyim. Gece de bayağı kullandım. Bu motorun çok küçük, güzel, tatlı detayları var. Aksesuar mı denir, ne denir ona? Mesela kaymaz serisi var, immobilizer var. İşte egzozu geldiği zaman titanyum sağlam bir egzozum var. Yani egzoz biraz büyük ve hani bunu sağa sola geçerken sürtme ihtimaliniz çok yüksek. Genelde zaten hani çoğu motorun, bu boyuttaki egzozu olan motorun egzozları genelde böyle bir sürtükme vardır ki bunda da sürtmüşüz. Ben mi sürttüm hatırlamıyorum bile yani. Zaten yeni nesil motorlarda egzozu biraz daha böyle işte aşağı alanlar oldu. Mesela KTM'de falan o şekilde. Arka stubu çok karakteristik. Bayağı uzaktan hani arkadan gördüğünüz takdirde motora ha bu Hero Dash diyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde arkada işte sinyallerimiz var, stopumuz var. Çok kısa ben göstergeden bahsedelim. Gösterge geldiğiniz takdirde orada anahtarı immobilizer'lı. Güzel. Göstergeyi açıyorsun. Zaten devir saati yok. İhtiyacın da yok zaten bu motorda. Yakıt var. 2, 4, 5 diş diye hatırlıyorum. Trip metrem var. Motorun işte kilometresi 2500 olmuş. Motoru ben 1000 küsürde almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Burada işte servis şeysi var. Zımbırtısı var. Ondan sonra bir de galiba immobilizer'ın şeyi var. Burada çeken dur bakayım gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Bir servis bir de anahtar. Immobilizer'ın zımbırtısı var. Sinyallerimiz bu şekilde. Sağ sol. Uzun kısa çalıştırayım. Burada uzunumuz var. Onun dışında başka bir şey yok. Şu çok hoşuma gitti. Dediğim gibi yani küçük tatlı detayları var motorun. Selektör. Güzel yani ben. Aynalar çok güzel ya. Bildiğin abi araba aynası gibi ya. Hani kör noktası yok. Yani şunu mesela biraz şöyle bana doğru biraz şöyle getiriyorum. Tam arkamı görebiliyorum çok rahat bir şekilde ve o tarafı da görüyorum yani. Bayağı böyle derya yani. Burası böyle hani arkası Full HD'yi görüyorum. Burada abi şöyle biraz dışa dönük yapıyorum. Yani kolumun çok ufak bir kısmı var ve arkadaki iki şeridi de görebiliyorum. Yani kör noktası neredeyse yok. Tasarımı da bu şekilde motorun. Arka bu arada tek maşa. Yani lastiği değiştirirken abi hemen cıvıtayı söküp alıp hani egzozu sökmeden normalde skuterlerde öyledir. İşte egzozu falan sökmeden tak diye alıp hemen tıp diye lastiği değiştiriyorsun. Lastikler ona gelelim. Ona geleceğiz lastikler. Şimdi motorun ufak tefek tatlı aksesuarlarından bahsettik. Sele altından bahsedelim. Sele altı bu şekilde. Buraya bir half face, çene açık kask, yarım kask buraya anca sığar. Benim kaskta da sığma ihtimali yok. Şurada küçük bir ledi var. Çok güzel. Gece bayağı iş görüyor. Hero şöyle bir yenilik yapmış. Motorun abi fabrika çıkışlı olarak burada USB'si var. USB'yi takıp telefonunu şarj edebiliyorsun. Buradan güzel bir detay. Sosyal medya çağında yaşıyoruz yani. Hani lazım böyle şeyler. Onun dışında tasarımı zaten görüldüğü gibi. Şurada bir de unutmadan ekleyeyim. El freni zımbırtısı var. Bu da gayet güzel. Yokuşta falan kaldığınız zaman abi tık hemen basıyorsun, tık açıyorsun. Devam. Motor bu arada 110 kilo. Yani hani bayağı bak, hop hafif, küçük. Olduğun yerde çevirme muhabbetini hemen hop diye böyle çevirebiliyorsun kafana göre. Güzel. Gerçi 110 kilo kuru ağırlığı aslında normal. Yani çok da hafif değil. Yani kendi segmentine göre çok da hafif değil yani. Bu arada motorun parça kalitesi gayet yerinde. Yani şimdi Hero yeni daha Türkiye'de yeni geldi ve Hindistan malı. Yani
birçok kişide ön yargı var. Hani kaliteli midir, nasıldır, ne değildir. Parça kalitesi gayet yerinde arkadaşlar. Yani hani böyle enerjilerin birleşim noktaları falan hiç böyle bir absürtlüğü bir şeyi işte yok. Yani dediğim gibi bir de bu motoru ben bayağıdır kullanıyorum ve hiç bir tarafı elimde kalmadı henüz. Ki ben biraz da hor kullanırım. Nispeten diğer skuterlere göre yüksek. O yüzden işte bu sağlam tümseklerden, şuralardan, buralardan geçerken çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Süspansiyonlar zaten bildiğiniz normal skuter süspansiyonu. Hani bir absürtlüğü yok. Ne çok sert ne çok yumuşak. 8.4 beygirlik bir motoru var. 110 cc hacmine sahip. Karbüratörlü bu arada. Yani bir de enjeksiyonlu olsa çünkü daha iyi olabilirdi. Yani motoru birkaç gün bıraktığında veya soğukta böyle biraz hani jigliye çekip böyle 1-2 dakika çalışması gerekiyor. Yani kendine gelmesi gerekiyor. Öyle bir durumu var. Hız sınırlayıcısı var. Top speed'i 90. Gidişi yani çok iyi değil açıkçası. Yani çok iyi değil ama yeterli. Frenlerinden çok kısa bahsedelim. Motorda kombine fren sistemi var. Ön arka kampana. Kombine fren sisteminden çok kısa hemen bahsedeyim. Şimdi ben arka frene bastığım zaman o böyle birbirine bağlı telleri var. Birbirine bağlı. Yani arka frene bastığımda, arka freni sıktığımda ön freni de bir miktar sıkıyor. Ön freni sıktığımda bir miktar yine arka freni sıkıyor. Bu size şunu sağlıyor. Eğer acemiysen ya da şu anki motorun üzerinde bulunduğu gibi çok iyi lastiklerin yoksa bu sana bayağı bir şey sağlıyor. Kitlenmiyor, bir kere onu söyleyeyim. Ben kitlemeye çalıştım. Yani istediğin kadar asıl. Ya kitleme şansı çok zor. Acemiysen bu motorun frenleri gayet yeterli. Biraz daha güzel bir lastik konulursa motorun frenleri biraz daha tabii kendine gelir diye düşünüyorum. 3, 2, 1, bam. Tapa gaz gidiyorum şu an. Bakalım durabilecek miyiz? Mesela şöyle ayağı atıp arka fren kilitleyip kaydıramıyorum. Frenlerini kilitleyemedim ben bunu. 25'e kadar falan gayet hızlı yeterli. 50'de frenlere asılıyorum. Durumlar böyle. Bir daha deneyelim. O 25'e kadar falan o bildiğin hani skuter kalkışı gayet seri güzel. Asılıyorum. Böyle. Ya daha iyi bir lastikle çok daha iyi olabilir ama bu motorun frenleri bence gayet yeterli. Ya hatta bu lastiklerle bence çok iyi duruyor. Ah çocuk! Yol tutuşundan bahsedeyim. Ama lastikler yani hani MRF'nin bilmem ne vıdı naylon. Yani lastikler zaten küçük 90 ön arka. Hani Fiji yani son Fiji bisiklet diye bir grup vardı. Hani onların bir şarkısına konu olacak nitelikte. Hele böyle soğukken falan hiç hoş değil. Ben beğenmedim lastiği. Ama buna Michelin City Grip takıl var evet yani doğru hatırlıyorum var. Michelin City Grip'i tak abi buna devam et. Ya bu lastiklerle böyle aralarda falan böyle ani hareketler işte motoru alayım oradan oraya vurayım falan gibi durumlarınız çok mümkün değil. Hemen ön bırakıyor. Yani ben denedim. Bıraktı. Yere yapıştım. Direkt yere yapıştım yani. Hani 15'te giderken anlamadım yani ne ara yerde buldum kendimi bir anda. 20 küsüre yani 25'e kadar seri o güzel skuter seriliği var. Ondan sonra 60'a kadar böyle gördüğünüz gibi sen 80'den sonra ayaklara titreşim veriyor. Yani ayaklarım şu konumdayken titreşim var. Buraya aldığımda hiçbir problem yok. 85. Hadi. Şu an tapa gazım. Durumlar böyle. 90 hızdan geçmiyor. Hız sınırlayıcısı var. Yakıtı çok iyi. Yani 5 litre, 5,5 litre deposu var. Depoyu fullledikten sonra bu benzin göstergesi yanıp sönene kadar bir depo benzinle minimum 165, maksimum 190 kilometre civarı gittim. Evet, genel olaraktan motordan bahsettik. Gelelim sonuca. Bu motorun fiyatı 4500 lira civarlarında yanlış hatırlamıyorsam.
Yani şimdi 4500 lira civarında bir fiyatı var motorun. 4500-4600 lira civarlarında. Ve baktığım takdirde bu fiyata başka motor yok. Yani bu kalitede yok. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani parça kalitesine baktığın zaman güzel. Elimde bir tarafı kalmadı. İşte gidişi çok iyi değil. Çok iyi değil. Açık konuşmak gerekirse ama gayet yeterli. Yani şehir içerisinde bu motor sizin her ihtiyacınızı görür. Yani ben bu günde ortalama 70 kilometreye yakın yol yapıyorum bu motorla ve birinci köprü normal günlük düzergahım gayet yeterli, gayet iş görüyor. Fazla trafik var. Şurada ben çok kısa konuşup kapatayım. Motor kime gider? 1.80 civarında, 1.85 üstüne çok fazla gideceğini sanmıyorum. Ben 74-75 kiloyum, 1.80 civarı boyum var. Bana gayet ideal. Benim mesela diz mesafem şu şekilde, hani dönerken yani çok sıkıntı olmuyor açıkçası. Biraz da yüksekte olduğu için gidon böyle dönerken çok problem olmuyor ama biraz daha boyunuz 85'in üstündeyse ya da bacaklarınız uzunsa gidon dönerken sıkıntı çıkartabilir. Şimdi motor kime gider? Bu motor abi, ben işte benim ilk motorum olacak. Motosiklet kullanmayı öğreneceğim. Sana gider. Parça kalitesi güzel. Yani herhangi bir şeylerinde bir sıkıntısı yok. Yani sağlam plastik. Güzel. Hani düşür kaldır, yedek parça sıkıntısı yok, servis sıkıntısı yok. Yani her türlü senin bunda motosiklet kullanmayı çok güzel bir şekilde öğrenirsin. Trafikte motosikletin yerini öğrenirsin. Gaz aç kapat. Zaten kombine frenleri var. Gayet iyi. Ve çok iyi bir başlangıç motoru olur. Büyük motorum var, çok yakıyor. Şehir içinde trafikte kalıyorum, problem oluyor. Sana da gelir abi. Yakıtı güzel, tamamen bütün ihtiyacını görür. Çok rahat bir şekilde görür. Evet, durumlar böyle. Bir incelemenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ki bu Sürmek Lazım serisinin devamı gelebilsin. Her türlü yorumunuza kesinlikle sonuna kadar açığım. Bütün yorumları hepsi teker teker okuyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videolarda gelen yorumlara göre bir takım şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Durumlar böyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Güle güle. Evet Volkan, o zaman bu videoyu beğendilerse ne yapsınlar? Beğensinler, paylaşsınlar, yorum yapsınlar. Teşekkür ederim.